Merhaba. Bugün size dikdörtgen taban anlatımı yapacağım. Bu dikdörtgen tabanı kullanarak isterseniz çanta, isterseniz de sepet yapabilirsiniz. Burada en son burs kullanarak yaptığım bir çanta var. Dikdörtgen taban üzerine çalıştım. İsterseniz burs kullanarak, isterseniz dikdörtgen tabanın üzerine model kurulumu yaparak burs kullanmadan istediğiniz çantaları yapabilirsiniz ya da sepetleri yapabilirsiniz. Yapımı çok kolay bir taban. Mantığını kavradıktan sonra istediğiniz örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Taban anlatımını spagetti yarnın pamuk makrome ipiyle ve 3,5 milim tığ ile yapacağım. 4 tane işaretleyici ihtiyacımız var. Köşelerde artırma yerlerimizi belirleyebilmemiz için işaretleyiciniz yoksa 4 tane kısa ip keserek de kullanabilirsiniz. Diğer videolarda gösterdiğim gibi tekrar göstermek istiyorum. Benim gibi parmağı dolamadan örmek istiyorsanız yüzük parmağınızın üzerinden, orta parmağınızın altından ve işaret parmağınızın üzerinden alarak iki parmağınızla tutuyorsunuz. Sonrasında siz ördükçe ipiniz gelmeye devam ediyor. Taban için zincir çekerek başlıyorum. Zincir için sihirli halkada yaptığım gibi ipi aldım ve döndürdüm. Sihirli halkayı da böyle yapıyorum zaten. Bu sefer daha küçük bir halka yaptım. Tığ geçirdim. İpi aldım ve ilk zinciri sıkılıyorum. Kilit yapıyorum. Bunun üzerine 10 tane zincir çekeceğiz. Ben burada örnek olarak anlatıyorum. 10 tane zincir üzerine dikdörtgen taban kuracağım. Siz örgünüze göre istediğiniz zincir sayısını çekebilirsiniz. Zincir çekerek başlıyorum. İpi aldım ve ilmekten geçirdim. İpi aldım ve ilmekten geçirdim. Tığ ve ipi sıkmıyorum. İpi aldım ve geçirdim. Gevşek gevşek örüyorum. Siz bu aşamada eliniz sıkıysa gevşek öremem derseniz 3,5'la ya da kaçla örecekseniz çantanızı yarım numara büyütüp 4 ile zincirlerinizi çekebilirsiniz. 4 tane zincir oldu. Bunu 10'a tamamlıyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. Zincirin bu V gibi görünen yüzünü değil, arkada görünen kısa çizgilerini kullanacağız. 10 tane zincir çektim. Arkasını döndürdüm. 9'uncunun içine 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Birincisine ve üçüncüsüne de işaretleyiciyi takıyorum. Başına dolamadım tığın. 9'uncunun içine girdim. Arka çizgisine ipi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çekerek bir tane sık iğne yaptım. Birinci ve üçüncü sık iğnemize işaretleyiciyi takıyoruz. Birinciye taktım. Aynı zincirin içine ikinci sık iğne yaptım ve üçüncü sık iğne yaptım. Birinciye ve üçüncüye işaretleyiciyi takıyoruz. Burada 3 tane sık iğne yaptıktan sonra sırasıyla her bir zincirin arkasına kısa çizgisine bir tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sırasıyla 7 tane sık iğne yaptım. Son zinciri bıraktım. Son zincire de 3 tane sık iğne yapıyorum. Birinci ve üçüncü sık iğneye işaretleyiciyi takıyorum. Son zincire ilk sık iğnemi yaptım. İşaretleyiciyi taktım. İkinci sık iğne yaptım ve üçüncü sık iğneyi yaptım. Üçüncü sık iğneye de işaretleyiciyi takıyorum. Burada 3 tane sık iğne yaptıktan sonra 7 tane sırasıyla sık iğne yapmıştık. Yine karşılıklı gelecek şekilde zaten batacağımız yerler belli. Sık iğnelerin diplerindeki boşluklara batıyoruz. Sırasıyla arkadaki ipi de gizleyerek 7 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4,
5, 6 ve son sık iğne 7. Özellikle yeni başlayanlar mantığını kavrayabilsin diye baştan anlatmak istiyorum. 10 tane zincir çektik. 9. zincirin içine, arka çizgisine 3 tane sık iğne yaptık. Birincisine ve üçüncüsüne işaretleyiciyi taktık. Sonra sırasıyla 7 tane sık iğne ördük. Son bir tane zincir bıraktık. O zincire de 3 tane sık iğne yaptık. Birincisine ve üçüncüsüne işaretleyiciyi taktık. Yine burada olduğu gibi sırasıyla 7 tane sık iğne yaptık. Burada önemli olan, burada artırmalarda nasıl yapıyorsak bu tarafta da aynı yapıyoruz. Arada tek battıklarımızda burada kaç batıyorsak burada da o kadar batıyoruz. İşaretleyicinin olduğu yere geldim. İşaretleyiciyi çıkarıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu sefer ikincisine işaretleyiciyi takıyorum. 1, 2. İkincisine işaretleyiciyi taktım. 3 tane sık iğne yapacaktım. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere 3 tane sık iğne yaptım. Bu sefer ikincisine işaretleyiciyi taktım. Arada bir tane sık iğnemiz var. Onu tek örüyorum. Tekrar işaretleyicimizin olduğu yere geldik. 3 tane sık iğne yapıyorum. İkincisine işaretleyiciyi takıyorum. 1, 2 ve işaretleyiciyi tepesine taktım. Ve 3. Aynı yere 3 tane sık iğne yaptım. İkincisine işaretleyiciyi taktım. Buradaki işaretleyicinin olduğu yere kadar tek batarak devam ediyoruz. Sırasıyla hepsine tek batıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere geldim. 3 tane sık iğne yapıyorum. İkincisine işaretleyiciyi takıyorum. 1, 2. İşaretleyiciyi taktım. Aynı yere 3. sık iğneyi yapıyorum. Arada bir tane sık iğnem var. Ona tek batıyorum. Tekrar işaretleyicinin olduğu yere geldim. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. İkinci işaretleyicimi taktım. Ve 3. sık iğnemi yapıyorum. Tekrar bu arada kalan yere tek batarak devam ediyorum. Hepsine tek battıktan sonra her tarafın eşit olduğunu tekrar kontrol edeceğiz. Burada işaretleyiciyi taktıktan sonra arada 1, 2, 3 tane sık iğnem var. Burada işaretleyiciyi taktıktan sonra 1, 2, 3 tane sık iğnem var. Bu her sırada aradaki tek battıklarımız artacak. Aşağıda bir taneydi, yukarıda 2 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane tek batmışız. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve 9 tane tek batmışız. Yeni başlıyorsanız özellikle 1-2 sırada böyle kontrollü giderseniz sonrasında zaten işaretleyiciler bize nerelerde artırma yaptığımızı söylüyor. Arada tek battıklarımızda karşılıklı tam geliyorsa doğru gidiyoruz demektir. İşaretleyiciyi çıkarıyorum. Bu sarı işaretleyici benim ilk taktığım işaretleyici. Artırmalarımız o tarafta başlıyor. Bir üst sıramız. İşaretleyiciyi çıkardım. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, yine ikincisine işaretleyici takıyorum. Ve aynı yere 3. sık iğne yaptım. Arada 3 tane sık iğnemiz var. Tek batıyoruz. 1,
2, 3. İşaretleyiciyi çıkardım. Ve 3 tane sık iğne yapıyorum. İkincisine işaretleyiciyi takıyorum. 2 tane yaptım. Aynı yere üçüncüyü yapıyorum. Arada tek batarak devam ediyorum. İşaretleyiciyi çıkardım. İşaretleyiciyi gördüğümde 3 tane sık iğne yapıyorum. İkincisine işaretleyiciyi takıyorum. 1, 2, 3. Arada 3 tane sık iğnem var. Onları tek batıyorum. İşaretleyiciye geldim. 3 tane sık iğne, ikincisine işaretleyici. Üçüncü sık iğnemi de yaptım. Arada tek batarak devam ediyorum. Bakın elimi hiç sıkmıyorum. İp yavaş yavaş geliyor. Tığı da sıkmıyorum. Yeni başlıyorsanız böyle alıştırırsanız kendinizi daha rahat edersiniz. Gördüğünüz gibi artık tabanımız büyümeye devam ediyor. Bu noktada size şunu göstermek istiyorum. En başta ben de öğrenirken böyle işaretleyicileri takıyordum. Şimdi sadece başlangıç yerimde işaretleyiciyi bırakıyorum. Size sadece bir sıra örnek olarak göstereceğim. Ve sonrasında işaretleyiciyi kullanmıyorum. Siz de ilerledikçe, hatta sonrasında gövdesine takacaksınız. Siz bir üst sıralarda neredesiniz bileceksiniz. İşaretleyiciyi çıkarıyorum. Ve 3 tane sık iğne yapıp ikincisine işaretleyicimi takıyorum. Aynı yere üçüncü sık iğnemi de yaptım. Zaten mantık olarak 1, 3, 5 diye ilerliyor. Ama ben onu bilmiyorum diyelim. Burada gördüğünüz gibi 3 tane battığımız sık iğne yeri var. Ben ikincisine 3 tane sık iğne yapacağım. Zaten gördüğünüz gibi 3 tane battığımız yer belli. İşaretleyiciyi takmasam da ben ikincisine 3 tane sık iğne yapacağımı biliyorum. Devam edelim. Kaç tane sık iğne oluyormuş? 1, 2, 3, 4 ve 5. Ben ikinci sık iğneye, yani işaretleyicinin olduğu yere geldim. Arada 5 tane sık iğnem oldu. Yani siz de zamanla böyle her tarafa işaretleyiciyi takmadan gördüğünüzde yapabileceksiniz. Bunlar tabii ki zamanla gelişecek. İkinci sık iğnenin içine 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve ikincisine işaretleyicimi takıyorum. Sonrasında köşeye kadar tek devam ediyorum. 3 tane battığım yeri göreceğim ve ikincisine 3 tane sık iğne yapacağım. Arada hiç saymıyorum. 3 tane battığım yere geldim. Birincinin tepesi, ikincinin tepesi ve üçüncünün tepesi. Birincisine tek battım. İkincisine geldim. 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve ikincisine işaretleyiciyi takıyorum. Arada 1, 2, 3, 4 ve 5 tane tek battım. Sonrasında 3 tane sık iğne yapıyorum.
5 taneden sonra ikincinin tepesine gelmiştim ve 3 tane sık iğne yaptım. İkinciye yine işaretleyicimi taktım. Sonrasında yine tek batarak işaretleyicinin olduğu yere kadar devam ediyorum. Tek battığımız yerdeki sayılar 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde artacak. Sıranın sonuna da gelmiş olduk. Yine işaretleyicimi çıkardım. 1, 2, ikinci sık iğneye işaretleyiciyi taktım ve üçüncü sık iğnemi yaptım. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğnem var. Bir alt sırada 5 taneydi. Bir üst sırada 7 tane sık iğnem var. İşaretleyiciyi çıkardım. Aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. Sırasıyla her birine tek batarak ilerliyorum. İşaretleyiciye geldim. 3 tane sık iğne yapıyorum. İkinciye işaretleyiciyi takıyorum. Karşıdaki gibi araya 7 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Sizde bu sık iğneler denk gelmiyorsa zaten bir yerde bir yanlışlık vardır. İlk sıralardayız. Onu rahatlıkla düzeltebilirsiniz. İkinci sık iğneye geldim. İşaretleyicinin olduğu yere 3 tane sık iğne yapıyorum. İkincisine işaretleyicimi taktım. Ve arada tek batarak ilerliyorum. Gördüğünüz gibi dikdörtgen taban bu şekilde ilerliyor. Ben bunu 10 sırada yapsam, 100 sırada yapsam artık mantığı değişmiyor. İşaretleyicinin olduğu yere geliyoruz. 3 tane sık iğne yapıyoruz. İkincisine işaretleyiciyi takıyoruz. Ve arada işaretleyicilerden sonra tek batarak ilerliyoruz. İşaretleyicilerde 3 tane sık iğne ve ikincisine işaretleyiciyi takıyoruz. Yeni başladığınız sayılar tutmadı. Ördünüz sayılar tutmadı. Söktüğünüzde ben işaretleyicileri nereye takacağım derseniz zaten bir öncekinde o yüzden işaretleyici olmadan gösterdim. 3 tane sık iğne yaptığımız yerler aynı yere belli zaten. Şöyle gördüğünüz gibi 3 tanenin ikincisine işaretleyiciyi takacaksınız söktükten sonra. Nereye kadar söktüyseniz sonrasında köşelerde 3 tane sık iğneyi bulacaksınız. İkincisine işaretleyiciyi takacaksınız. Ama ilk sıralarda yeni başladıysanız böyle sayarak ilerlemekte fayda var. Renginden dolayı çok belli olmuyor ama başlangıçta bu çantayı göstermiştim. Burslu çantayı. Bu şekilde. Bunun tabanında da aynı dikdörtgen tabanı kullandım. Burada başladım. Artırmalarımı yaptım. Sonra tek batarak, hiçbir şey yapmadan bütün sık iğnelere tek batarak çantayı yükselttim. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Onu da göstereceğim biraz sonra. Burada dün başlayıp bitirdiğim bir tane çanta var. Daha doğrusu bitirmeye yakın olduğum bir çanta var. Burs takacağım. Yine bu sefer de kağıt iple
dikdörtgen taban yaptım. Gördüğünüz gibi artırdım. Bu sefer üzerine model koymak istedim. Çok sevdiğim böyle bir marka çanta vardı. Onun modelini buna uyarladım. Aralarda bir sıra sık iğne battım ki böyle yan şekilde ilerlesin, daha güzel görünsün. Sonra buralara burs takacağım ve aynı şekilde diğer çantam gibi olacak. Siz isterseniz gösterdiklerim gibi burslu çanta yapın. İsterseniz böyle ince uzun, enini istediğiniz kadar yaptığınız bir dikdörtgen taban üzerine normal kol çantası yapın. Dikdörtgen tavanın mantığı asla değişmiyor. Köşelerdeki işaretleyicilerin olduğu yere 3 tane sık iğne yapıyorum ve ikinci işaretleyici takıyorum. Bundan sonrasında ben nasıl yükseltirim derseniz, daha deminki gösterdiğim çantalardaki gibi bunu alayım. Buradaki ikinci sık iğnenin gövdesine bunu takayım. Diğerlerine artık ihtiyacım yok. Siz tabanı istediğiniz kadar büyüttünüz. Böyle bursunuz var. Bunu büyüttünüz, artırdınız. Artık bursun üstüne gelince bursunuzla aynı eşit ebada geldi. Sonrasında tek batarak yükseliyorsunuz. Bursu içine takıyorsunuz ve bursu çantanızı örmüş oluyorsunuz. Geldim. Artık buradan sonra tek batarak devam ediyorum. Herhangi bir artırma yok. Hepsine tek batarak devam ediyorum. Tabanın mantığı çok kolay. Bir de böyle nasıl yükseliyoruz, nasıl çukurlaştırıyoruz onu görebilmeniz için bir iki sıra tek batarak ilerliyorum. Bakın, en başta herhangi bir kaydırma yapmadım, zincir çekmedim. Düz örerek devam ettim. Hepsine tek batarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar hepsine tek batarak devam ediyorum. Şimdiden bile böyle çukurlaşmaya başladığını görebilirsiniz. İlk buradan tek batarak örmeye başlamıştım. Yine tek örerek devam ediyorum. Herhangi bir kaydırma yok, zincir yok. Sadece tek batarak devam ediyorum. Artırmadan sonra 3 sıra devam ettim tek batarak ve gördüğünüz gibi artık tavanım çukurlaşmaya başladı. Siz çanta da yapacaksanız, sepet de yapacaksanız istediğiniz kadar uzatırsınız. Kol çantası yapacaksanız askınızı yaparsınız, dikersiniz ve kol çantası olarak kullanabilirsiniz. Sepet yapacaksanız da en son düzgün bir bitiş yaparsınız. Diğer videolarda göstermiştim. Sepetinizi de yapmış olursunuz. Burada yine dikdörtgen tabanla yaptığım bir burslu çanta var. Biraz önce gösterdiğim burslu çantayı da buradaki yaptığım çantanın modelinden yapmak istedim. Tabanı yaparsınız. Sonrasında doğaçlama istediğiniz gibi ilerleyebilirsiniz. Yeni başladığınızda illaki zorlanacaksınız ama eliniz alıştıktan sonra istediğiniz modeli kurarak çok güzel ürünler elde edebilirsiniz. Gösterdiğim çantaların da detaylı anlatımını yapacağım. Şu an taşınma aşamasındayız. Videoyu bile erzak dolabının üzerinde çekiyorum. İnşallah taşındığımız evde düzenimiz oturduğu zaman bu çantaları da size detaylı şekilde anlatacağım. Yapımları çok kolay. İstediğiniz gibi yaparak kullanabilirsiniz. Taban anlatımı bu kadardı.
Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.